Merhaba ve hoş geldiniz. Kendi domateslerinizi, evet tohumdan başlayarak yetiştirip o lezzetli hasadı toplamanın bütün sırlarını bu rehberde birlikte adım adım keşfedeceğiz. Başlamaya hazır mısınız? Harika. Şöyle bir düşünün. O dalından yeni koparılmış, güneşte olgunlaşmış, mis gibi kokan sulu bir domatesin tadını. İşte o hayali gerçeğe dönüştürmek, inanın bana, sandığınızdan çok daha kolay ve keyifli. Gelin yol haritamıza hızlıca bir bakalım. Önümüzde 5 basit bölüm var. Bu adımları takip ederek o küçücük tohumdan bahçenizde gururla sergileyeceğimiz salkım salkım domates veren güçlü bir bitkiye nasıl ulaşacağınızı hep birlikte göreceğiz. Peki ilk bölümle başlayalım. Neden hazır fide almak yerine bu maceraya en başından, yani tohumdan başlamalıyız? Gelin bunun neden harika bir fikir olduğuna bir bakalım. Tohumdan başlamanın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Kontrol tamamen sizin elinizde. Bitkinize hangi gübreyi vereceğinize, toprağında ne olacağını siz karar verirsiniz. Yani ne tükettiğinizi %100 bilirsiniz. Üstelik marketlerde asla bulamayacağınız o kadar çok çeşit var ki. Hayal gücünüz tek sınırınız. Yalnız küçük bir ipucu vereyim. Tohum alırken paket üzerindeki son kullanma tarihine mutlaka bakın. Taze tohum her zaman daha iyidir. Ve tabii ki tohumlarınızı serin, karanlık ve kuru bir yerde saklamayı unutmayın. Evet, şimdi geldik en kritik aşamalardan birine. Tohumlarınızı doğru hazırlamak, bütün bu sürecin başarılı olması için adeta bir sihirli dokunuş gibidir. Hadi başlayalım şu çimlendirme oyununa. Şimdi bu 4 basit adımla o uykudaki tohumları yavaşça uyandıracağız. Bakın, ilk adımda papatya çayı kullanıyoruz. Bu hem tohumları dezenfekte eder hem de kabuklarını yumuşatır. Sonra basit bir su testiyle hangilerinin yaşama hevesli olduğunu anlıyoruz. Dibe çökenler bizimle. İşte o canlı tohumları alıp nemli bir kağıt havlunun içinde sıcacık bir yuvaya yerleştiriyoruz. Bu yöntem basit görünüyor olabilir ama o kadar etkili ki. Neden mi? Çünkü size en değerli şeyi, zamanı kazandırıyor. Su yüzeyinde kalan, yani içi boş olma ihtimali yüksek tohumlarla hiç vakit kaybetmiyoruz. Bizim işimiz sadece dibe çökenlerle, yani adeta ben büyümeye hazırım diye bağıran tohumlarla. Harika! Çimlenmeye hazır tohumlarımız var. Artık onları toprakla buluşturma zamanı. Unutmayın, bu aşamada doğru koşulları yaratmak her şeyden önemli. İşte size en kritik bilgi. Sıcaklık. Tohumların çimlenmesi için sihirli rakamlar tam olarak bu aralıkta. Yani 20 ila 25 derece arasında. Eğer toprağınız bu sıcaklıktaysa tohumlarınız artık uyanma vakti geldiğini anlayacaktır. Bu tekniğe ben toprak sandviçi diyorum ve gerçekten harika çalışıyor. Önce alta nemli bir yatak hazırlıyoruz, sonra çimlenmiş tohumlarımızı dikkatlice üzerine yerleştiriyoruz ve en üstte de onları örtecek incecik bir yorgan gibi toprak serpiyoruz. Püf noktası sulamayı fısfısla, yani ince bir sprey ile yapmak. Böylece o minicik tohumları yerinden oynatmamış oluruz. Ve işte geldik altın kurala, toprak ıslak olmayacak, nemli olacak. Bu ikisi arasındaki fark çok önemli. Eğer toprak çamur gibi ise tohum çürür. Kupkuruysa da gelişemez. İdeal olan parmağınızı toprağa hafifçe dokundurduğunuzda hissettiğiniz o serin nemliliktir. Hepsi bu. Tohumlarınız topraktan o yeşil başını çıkardığı an oyunun kuralları biraz değişiyor. Artık bütün odağımız o narin filizleri güçlü ve sağlıklı fidelere dönüştürmek üzerine olacak. Burada yapacağımız en iyi şey doğayı taklit etmek. Düşünün, dışarıda da geceler gündüzlerden daha serin olur değil mi? İşte bu sıcaklık farkı çok önemli. Geceleri ortamın biraz serinlemesi, fidelerin gereksiz yere boya uzamasını engeller ve enerjisini daha kalın, daha sağlam bir gövde yapmaya yöneltir. Bu da onları çok daha dayanıklı yapar. İşte karşınızda bir fidenin mini hayat hikayesi. Topraktan ilk çıktıklarında gördüğümüz o 2 minik yaprak aslında onların bebek yapraklarıdır. Bizim için asıl heyecanlı kısım domates yaprağına benzeyen ilk gerçek yapraklar çıktığında başlar. Bu, fidenizin artık kendi ayakları üzerinde durmaya başladığının ve büyümeye hazır olduğunun en net işaretidir. Ve geldik son adıma. O emekle büyüttüğümüz güçlü fideleri artık kalıcı evlerine, yani bahçeye veya büyük saksılara en doğru şekilde nasıl yerleştireceğiz, ona bakacağız. Şimdi size domates yetiştirmenin belki de en büyük sırrını veriyorum. Derine dikmek. Domatesin şöyle bir süper gücü var. Gövdesi toprağa değdiği her yerden yeni kökler çıkarabilir. Yani siz fidenizin gövdesinin neredeyse yarısını toprağın altına gömdüğünüzde ona devasa bir kök ağı kurma fırsatı tanımış olursunuz. Daha fazla kök ne demek? Daha fazla su, daha fazla besin demek. Sonuç tabii ki daha sağlıklı bitkiler ve çok daha fazla domates. Şaşırtma.
Yani fideleri daha geniş bir yere taşıma işlemini 2 adımda düşünebilirsiniz. İlk olarak fideler 2-4 gerçek yaprağa ulaştığında onlara kendi özel alanlarını vermek için biraz daha büyük bireysel saksıları alırız. Sonrasında ise bitki iyice güçlenip boyu yaklaşık 30 santimetreye ulaştığında artık son durağına, yani bahçeye veya hedeflediğiniz büyük saksıya taşınmaya hazır demektir. İşte bu karar. Artık tohumdan sofraya uzanan bu keyifli yolculuk için tüm temel bilgilere sahipsiniz. İhtiyacınız olan tek şey biraz toprak, biraz tohum ve bolca heves. Peki, şimdi soru şu. Sizin bahçenizde bu yıl hangi domates büyüyecek?